Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyarı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel renklerle tığ işi çok güzel bir model anlatımı yapacağım. Kullandığım ipler şöyle şu şekilde ince bir ip tercih ettim. Modelimi bebe yünüyle de video sonunda nasıl durduğunu sizlerle paylaşacağım. Tığ olarak da şöyle şu şekilde 2 milim tığ kullanacağım. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet, zincir çekerek modelime başlayacağım. Bakın şöyle yapacağım işin büyüklüğünde zincir çekiyorum. Çok sıkı çekmeyelim arkadaşlar zincirlerimizi. Evet, benim için bu kadar zincir yeterli. Şimdi bakın şurada 1, 2, 3. zincirimden tığımı geçirdim. Şöyle bir sık iğne yaptım. Tekrar bir yanındaki zincirimden tığımı geçirdim. Yine sık iğne. Bir yanındakinden modelim 8 ve katları üzerine kuruluyor arkadaşlar. Ben şimdi 3 model üzerinden anlatım yapacağım. Yani toplamda 24 tane sık iğne yapacağım ilk sıram için. Şimdi hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın 24 tane sık iğne yaptım 3 modelim için. Şimdi burada şöyle bir tane zincir çektim ve modelimi çevirdim. Şimdi en baştaki sık iğnemden bakın hiç atlamadan bütün sık iğnelerime bir sıra daha sık iğne yapacağım. Bu kısmı da bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayacağım. Şimdi hemen bu kısmı da tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın sıramı tamamladım. 2 sıra sık iğne yaptım. Şimdi ip rengimi değiştireceğim. Pembe ipimi aldım. Şöyle sıkıştırıyorum. Şurada bakın şu şekilde modelimi şöyle çeviriyorum. İpimin ucu arkada kalsın. Onu da arada gizleyeceğim. Şöyle bütün sık iğnelerime pembe ipimle de sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Yine bu ipimde de 2 sıra sık iğne yapacağım. Bakın 1, 2. Şimdi burada da 2 sıra pembe ile sık iğne yapacağım. O kısmı da hemen tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın 2 sırada pembe ipimle aynı şekilde sık iğne yaptım. Şimdi 3. rengimi alıyorum. Bakın şu şekilde içinden geçtim ve modelimi çevirdim. Yine her bir sık iğnemden sık iğnesi yaparak şu ipimin ucunda arada gizleyerek ilerleyeceğim. Bakın bu şekilde. Yine beyaz ipimle de 2 sıra sık iğne yapacağım arkadaşlar. Bakın 1, 2, 1, 2. Şimdi 2 sırada krem ipimle yapacağım. Şimdi hemen bu kısmı da tamamlayıp geliyorum. Evet, beyaz ipimle de 2 sıra sık iğnemi tamamladım. Şimdi burada modelimi çevireceğim. İp rengimi değiştireceğim arkadaşlar. Başlangıçta gri ipimle başlamıştım. Yine şu an gri ipimi alıp şöyle ipimin içinden geçtim. Burada yine sık iğne yapacağım. 5 tane. 2 3 4 5. Bakın bu şekilde 5 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi modelimi kuracağım. 1, 2, 3, 4. Tığıma 4 kez sardım. Hangi renk ipimle örüyorsam o renk ipimin üzerine modelimi kuruyorum. Şu alt sırada bakın şuradan 1, 2, 3. 3. sık iğnemden şu şekilde arkasından tığımı geçirdim. Şöyle 2, 2, 2 kapatarak buraya beşli bir trabzan yaptım. Bakın böyle hafif yatık duracak. Şimdi tekrar 4 kez tığımı alıyorum. Yine burada bu yaptığım gri ipimle yaptığım uzun trabzan sık iğnemden tığımı geçirdim. Yine beşli trabzan yapacağım. İkişer ikişer kapatıyorum.
Şimdi burada 1, 2, 3. sık iğnemden tığımı geçirdim. Yine bir tane sık iğne yaptım buraya. Bir yanına 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın bu şekilde 6 tane aralarda modellerimin arasında sık iğnem olacak. Burada tekrar modelimi kuracağım. 1, 2, 3, 4. Tığıma 4 kez alıyorum. Burada dilerseniz şuradan şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.'ye tığımı geçirdim. Yine buraya 5'li trabzanımı yapıyorum. İkişer ikişer kapatıyorum. Bakın bu şekilde şöyle görüntüm oluşacak. 2, 3, 4 kez tığıma tekrar sarıyorum. Bir yanındaki sık iğneden yine aynı şekilde trabzanımı yaptım. 1, 2, 3.'den tığımı geçirdim. Ve yine burada 6 tane sık iğne yapacağım. 3, 4, 5, 6. Bakın bu şekilde yine 6 tane sık iğnemi yaptım. Modelimi bu şekilde kurmaya başladım. 1, 2, 3, 4 tane tığımı alıyorum. Burada yine tekrar sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.'den tığımı şu şekilde arkasından geçiriyorum. İpimi aldım. Şöyle bir uzun trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4. Tekrar 4 kez tığımı aldım. Hemen bir yanındakinden tığımı geçirdim. Tekrardan bakın bu şekilde uzun trabzanımı yaptım. Burada sayıyorum. 1, 2, 3.'ye yani en son trabzanımın sık iğnemin üzerine yine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekip modelimi çeviriyorum. Bu sıramda her bir yaptığım sık iğneden tekrar sık iğne yaparak sıramın sonuna kadar tamamlayacağım arkadaşlar. Şurada ortadaki trabzanlarımı da atlamıyorum. Yine onların üzerine de sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Şimdi hemen bu sıramı da tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet bakın sık iğnemle sıramı tamamladım. Sıramın sonuna geldim. Şimdi modelimi çeviriyorum. Burada ikinci renk ipimi, pembe ipimi alacağım arkadaşlar. Bakın şöyle ipimi aldım. Son ilmeğimin içinden şu şekilde geçirip modelimi çevirdim. Burada tekrardan pembe ipimle modelimi kuracağım. 2, 3, 4, 5. Yine 5 tane sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4. Tığıma 4 kez sarıyorum. Bakın burada yine pembe ipimi yapıyorum. Pembe rengimin üzerine yapacağım. Şuradaki gri olan, gri ile yaptığım sık iğnelerin üzerinden yine 2 tane buraya uzun trabzan yapacağım. Bakın ikişer ikişer kapatıyorum. Bakın şu şekilde. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 kez aldım tığımı. Hemen yanındaki sık iğneden. Bu biraz modelimin altında kalıyor. Modelin özelliği de zaten arkadaşlar bu çaprazlarımın üst üste bağlanıyormuş gibi görünmesi, iç içe görünmesi. O da bu şekilde oluyor. Bakın şöyle içinden çıkıyor gibi görünecek. Şimdi yine burada 1, 2 atladım. Üçüncüye sık iğne. 2, 3, 4, 5, 6. Bakın yine 6 tane sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4. 4 kez tığıma ipimi sardım. Yine ne yapıyorum? Gri ipimin tam üzerindeki sık iğnemin arkasından tığımı geçirdim. Ve burada yine ikişer ikişer kapatarak trabzanımı tamamlıyorum. 1, 2, 3, 4,
Ve hemen yanındaki sık iğnemin arkasından tığımı geçirdim. 1, 2, üçüncüden sık iğnemi yaptım yine. Bakın şöyle modelim oluşmaya başladı arkadaşlar. Şimdi bu sıramı tamamlayacağım. Burada da yine aynı işlemi yapacağım. Bir sonraki rengim beyaz ipime geçeceğim. Şimdi burada yine 6 tane sık iğne yapacağım. Dört kez tığımı alıyorum. Bakın gri'nin yine bir üst sırasına pembe olan sık iğneme modelimi kuracağım. Tekrardan 4 kez aldım tığıma. Hemen bir yanındaki burada yine sayıyorum. 1, 2, üçüncüden sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekip modelimi çevirdim. Ve yine geri dönüşümü sık iğne ile yapacağım arkadaşlar. Yaptığım trabzanların tepesine de sık iğne yapacağım. Sayım yine değişmiyor. Aynı ilmek sayım aynı şekilde devam edecek. Şimdi hemen bu kısmı da sonuna kadar tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet, bakın bu sıramızı da bu şekilde tamamladım. Şimdi burada 3. rengimi, krem rengi ipimi aldım. Son ilmeğimin içinden geçirdim ve şöyle modelimi çeviriyorum. Yine burada aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın yine 5 tane sık iğnemi aynı şekilde yaptım. 1, 2, 3, 4. 4 tane tığıma sardım. Burada şu pembe ipimin üstündeki şuradan krem renginden yine tığımı arkadan alıyorum sık iğnemi. Buraya yine aynı şekilde trabzanımı kuruyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Tekrar 1, 2, 3, 4 kez tığıma sardım. Hemen bir yanındaki İkinci yaptığımız trabzan modelimin biraz arkasında kalıyor, içte kalıyor arkadaşlar. Bakın şöyle modelim oluşmaya başladı. 1, 2, üçüncüye yine aynı şekilde sık iğnelerimi yapıyorum. 3, 4, 5, 6. Yine bu aradaki trabzan sayım değişmiyor. Burada yine 4 tane tığıma sardım. Ne yapıyorum? Bakın pembenin üzerindeki hemen aynı renk ilmeğimin arkasından tığımı geçirdim. İkişer ikişer trabzanımı yapıyorum. Tekrardan hemen yanındaki 2, 2, 2 kapattım. 1, 2, üçüncüye. Bakın arkadaşlar, bu şekilde modelim bundan sonra tekrar edecek. Beyaz ipimi tamamladıktan sonra tekrardan gri rengimle başlayıp aynı sayılarla ilerleyeceğim. Şimdi daha büyük parçada denemiştim. Hemen sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar, bakın modelimin ilerlemiş hali bu şekilde görünecek. Gayet şık oldu. Arkası da bu şekilde gayet düzgün. Bakın şöyle. Çok güzel bebek battaniyesi, yelek, hırka, atkı, bere, dilediğiniz her yerde tercih edebileceğiniz bir model. Bakın şu şekilde bebe yünüyle de denemiştim. Bunda da gayet şık duruyor. Görüntü olarak çok bir farkı yok. Aynı görüntüde. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarak bana destek olursanız, yine fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız çok çok mutlu olurum.
Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.